Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sabah kahvaltıya misafirim gelecek. Çok güzel, lezzetli bir tuzlu kek hazırlamak istiyorum. 5 dakikada malzemeleri çırptım. Önceden ısıttığım fırında da 10 dakikada pişirdim. Pamuk gibi bu tuzlu keki birlikte yapalım istiyorum. Şimdi başlıyorum yapılışına. 2 tane yumurtayı önden güzelce çırptım. 1 su bardağı yoğurt ilave ettim. Süt de koyabilirsiniz yoğurt yerine. Malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Bunu ister çatalla yapın, ister benim gibi tel çırpıcıyla. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Yine karıştırdım. Peynir koyacağım içine. Lor peynirim bolca vardı. 3 yemek kaşığı dolusu lor peyniri ilave ediyorum. Arzu ettiğiniz her çeşit peyniri koyabilirsiniz. Yine karıştırdım. Lor peynirini içinde güzelce dağıttım. Bolca maydanoz, dereotu doğradım. Bu hamura dilimlenmiş zeytin ya da kurutulmuş domates, herhangi bir başka malzeme de ilave edebilirsiniz. Ben bu tarifte kara buğday unu kullandım. Kara buğday glutensiz bir tohumdur ve aslında un dediğimiz o tohumun çekilmiş halidir. Tavsiye ederim. Hem hafif mısır unu gibi bir lezzeti var, hem de glutensiz olduğu için daha sağlıklı. Bir paket kabartma tozu ekledim. Bir su bardağı kara buğday unu koyduktan sonra bir çay kaşığı kadar da karbonat. Kıvamına baktım. Birazcık daha un istiyor. Yarım su bardağına yakın çiğ kara buğday unu koydum. Bu miktarda bir tepeleme yemek kaşığı kadar oluyor. Şimdi tuzunu ilave edelim. Bolca peynir koyduğum için sadece bir çay kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber koydum. Şöyle tepeleme doldurdum. Bir çay kaşığı da nane koyuyorum. Hangi baharatları seviyorsanız tabii ki ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Yarım çay kaşığı da zerdeçal koydum. Baharatları yerine yerleştirirken zerdeçalı gördüm. Çok güzel bir sarılık veriyor. Renk olarak etkili, tad olarak hiç etkili değil. Daha fazlasını koymayın ama yarım çay kaşığı. Orta boy borcamı güzelce yağlıyorum. Her tarafını. Bu esnada ben fırını yaktım. 180 derecede alt üst ayarda pişireceğim keki. Emin olun yapması pişirmesi toplam 20 dakika. Malzemeyi boşalttım tepsiye. Şöyle güzelce düzelteceğim. Küçük bir kek kalıbında da hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle yapışmaz kalıbınıza. İyice yağlayın. Bolca susam serptim ve önceden ısıtmış olduğum fırınıma koyuyorum. Beni sürekli izleyen arkadaşlarım bilirler. Her zaman söylerim. Borcamın altı çok kalın. Ondan dolayı fırının alt rafına koyuyorum. Eşit pişiyor. Çok da güzel kabardı. Hem malzemeleri hem de kabartma tozu ve karbonat nedeniyle de pamuk gibi oldu. Akşam çayın yanına bile yetişir. Dediğim gibi hemen evdeki malzemelerle çırpın. Fırını önden yaktığınızda da 10-15 dakika içerisinde kekiniz hazırdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir kalp ya da çiçek bile olsa yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi dilimini çıkaracağım ve içini de size göstereceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, bir kalp ya da çiçek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiğinizde aynı zamanda kaydetmiş oluyorsunuz. Bir yere mutlaka bunun tarifini not alın. Her zaman işinize yarayacak pratik bir tariftir. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında bir zil işareti çıkıyor. Lütfen onu da tıklayın ve tarif paylaştığımda bildirimi hemen size gelsin. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak yani Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.